Merhaba, sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar Gateway klonlama, yöntem ve teknolojiye giriş başlığına odaklanıyor. Amacımız bu kaynakları birlikte ele alıp Gateway klonlamanın ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve yani moleküler biyoloji çalışmalarınız için neden bu kadar önemli olabileceğini anlamanıza yardımcı olmak. Şimdi eskiden gen klonlama deyince bilim insanlarının aklına hep geleneksel yöntemler gelirdi. İşte restriksiyon enzimleri kullanılırdı, hani kes yapıştır mantığı. Ama artık durum epey değişti, değil mi? Elimizdeki kaynaklar gateway klonlama diye oldukça popüler bir alternatiften bahsediyor. Nedir bu gateway? Bunu biraz açalım mı? Kesinlikle. Geleneksel yöntemlerin yani restriksiyon enzimlerinin kendine göre zorlukları vardı, esnek değildi bazen. Gateway teknolojisi 1990'ların sonlarında Invitrogen tarafından geliştirilmiş bir yöntem. Temel amacı da DNA dizilerini yani gen parçalarını farklı vektör sistemlerine hızlıca ve çok daha yüksek verimle taşımak. İşin ilginç tarafı hani ilhamını tamamen doğadan alıyor olması. Lambda fajı diye bir virüs var. Onun bakteriyi enfekte ederken kullandığı doğal birleşme ve ayrılma mekanizmalarını taklit ediyor aslında. Laboratuvar ortamına uyarlanmış hali diyebiliriz. Bir dakika, lambda fajı dediniz. Yani bir virüsün enfeksiyon mekanizması mı kullanılıyor burada? Bu nasıl klonlamada işe yarıyor? Biraz garip geldi kulağa. Evet, ilk başta öyle gelebilir ama aslında çok zekice bir mühendislik var işin içinde. Doğal ortamda şöyle oluyor. Fajın genomunda yani DNA'sında ATP diye özel bir bölge var. Bakterinin genomunda da ATB diye başka bir özel bölge var. Faj, bakteriye tutunduğunda özel enzimler aracılığıyla bu ATP ve ATB bölgeleri arasında bir rekombinasyon, yani bir genetik materyal değişimi gerçekleştiriyor. Bu sayede faj, kendi DNA'sını bakteri genomuna entegre ediyor, yani içine sokuyor ve bu birleşme sonucunda yeni bölgeler oluşuyor. ATL ve ATRE. İşte gateway vektörleri de bu AT bölgelerinin laboratuvarda bizim işimize yarayacak şekilde özel olarak değiştirilmiş, tasarlanmış versiyonlarını taşıyor. Anladım. Yani fajın doğadaki o akıllıca birleşme mekanizmasını alıp laboratuvarda istediğimiz DNA parçasını bir yerden bir yere taşımak için kullanıyoruz. Aynen öyle. Belirli enzimler kullanarak istediğimiz DNA parçasını tıpkı fajın yaptığı gibi bir vektörden diğerine çok hassas bir şekilde aktarabiliyoruz. Bu teknolojinin temelinde de iki ana reaksiyon yatıyor. Kaynaklarımız ilkini yani BP reaksiyonunu oldukça detaylı anlatıyor. Bu reaksiyonda klonlamak istediğiniz geni alıyorsunuz ki bunun uçlarına önceden ATB bölgelerini eklemiş olmanız gerekiyor PCR ile genellikle ve bunu ATB bölgeleri taşıyan özel bir donör vektörüyle birleştiriyorsunuz. Anlıyorum. Yani bu ilk adım istediğimiz geni alıp onu bir nevi giriş kapısına yani bir başlangıç vektörüne yerleştirmek gibi mi oluyor? Tam olarak öyle. Bir giriş klonu oluşturma adımı bu. BP clonase adı verilen özel bir enzim karışımı bu ATP ve ATB bölgeleri arasındaki rekombinasyonu yani birleşmeyi sağlıyor. Reaksiyon sonunda bizim ilgilendiğimiz DNA dizisi yani genimiz artık ATL adını alan yeni bölgelerle çevrelenmiş olarak o giriş klonu vektörüne geçmiş oluyor. Peki ya donör vektör? Ona ne oluyor? O da önemli. Bu işlem sırasında donör vektördeki CCDB adı verilen bir gen de aradan çıkarılıyor. Bu CCDB geni çoğu laboratuvar E. coli suşun için toksik yani öldürücü. Eğer rekombinasyon olmazsa ve bakteri yanlışlıkla orijinal donör vektörü alırsa bu gen yüzünden ölüyor. Yani sadece bizim istediğimiz genin başarılı bir şekilde girdiği giriş klonu vektörünü taşıyan bakteriler hayatta kalabiliyor. Çok zekice. Yani bir çeşit seçilim mekanizması, kalite kontrol gibi. Sadece doğru birleşmeyi yapanlar hayatta kalıyor. Aynen öyle. CCDB geni sayesinde istenmeyen arka plan klonlarından kurtulmuş oluyoruz. Bu da verimi arttırıyor tabii. Paham, BP reaksiyonuyla genimizi ATTL bölgeleriyle çevrili bir giriş klonuna yerleştirdik. Sonraki adım ne? Asıl amaç farklı sistemlerde kullanmaktı sanırım bu geni. Kesinlikle. Gateway'in asıl gücü ve esnekliği de burada devreye giriyor. İkinci ana reaksiyon LR reaksiyonu.
Elimizdeki bu ATTL dizlerini taşıyan giriş klonunu alıyoruz. Bu sefer onu üzerinde ATR dizleri bulunan farklı hedef vektörler, destination vectors ile karıştırıyoruz. Bu hedef vektörler sizin deney amacına göre özel olarak tasarlanmış vektörler. Mesela geninizi bir memeli hücresinde ifade etmek istiyorsanız ona uygun bir hedef vektör, maya hücresinde ifade etmek istiyorsanız başka bir hedef vektör kullanıyorsunuz. Anladım. Yani hedef vektör genin son durağı gibi. Evet ve LR-clonase adı verilen başka bir enzim karışımı da bu sefer ATTL ve ATR bölgelerin arasında rekombinasyonu sağlıyor. Sonuçta ne oluyor? Geniniz giriş klonundan çıkıp sizin seçtiğiniz hedef vektöre geçmiş oluyor. Üstelik doğru yönde ve hassas bir şekilde. Muazzam. Yani bir kere o giriş klonunu zahmet edip oluşturduktan sonra aynı geni alıp farklı deneyler için belki onlarca farklı hedef vektöre, hani tabiri caizse tak çıkar yapar gibi kolayca aktarabiliyoruz. Bu geleneksel yöntemlere kıyasla inanılmaz bir zaman tasarrufu ve esneklik demek olmalı. Her seferinde yeni enzimler aramak, kesim yerlerini ayarlamak falan yok. Tam olarak öyle. Geleneksel klonlamada her yeni vektör için uygun restriksiyon enzimi kesim bölgelerini bulmanız, bunların geninizde olmamasını sağlamanız, ligasyon koşullarını optimize etmeniz falan gerekirdi. Bu hem zaman alıcı hem de bazen sorunluydu. Gateway ile bu süreç tamamen standartlaşıyor. Bir giriş klonunuz varsa, onu uyumlu herhangi bir hedef vektöre aynı basit LR reaksiyonuyla yüksek verimli aktarabiliyorsunuz. Bu da bir geni alıp işlevini anlamak için çok farklı sistemlerde, işte farklı hücre tiplerinde, transgenik organizmalarda, proteinçi etkileşim çalışmalarında vesaire denemeyi çok daha hızlı ve verimli hale getiriyor. İşte bu yüzden moleküler biyoloji ve biyoteknoloji araştırmalarında bu kadar yaygınlaştı demek ki. Pratik faydası çok büyük. Kesinlikle. Burada asıl büyüleyici olan nokta, doğadaki bir virüsün, yani lambda fajının, hayatta kalmak ve çoğalmak için geliştirdiği bir mekanizmanın, laboratuvarda genetik mühendisliği için nasıl bu kadar güçlü ve kullanışlı bir araca dönüştürülebildiğini görmek. Gerçekten de öyle. Doğadan ilham alan bu tür bir mühendislik yaklaşımı çok etkileyici. İnsanın aklına şu soruyu getiriyor ister istemez, acaba biyolojik dünyada gözümüzün önünde duran ama henüz fark etmediğimiz, benzer şekilde laboratuvar tezgahına uyarlanmayı bekleyen daha ne kadar çok dahiyane mekanizma, ne kadar çok potansiyel araç var? Hı hı. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir soru bu. Doğanın çözümleri genellikle çok zarif ve verimli oluyor. Bu ilginç bakış açısıyla bugünkü derinlemesine incelememizi noktalayalım. Gateway klonlamanın temellerini ve mantığını anlamış olduk sanırım. Dinlediğiniz için teşekkürler.